Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İnan güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde ayrılık kartıyla başladık. Temas yok, kabuslar dedi. Kendi mutluluğuna odaklan. Bellek kartı nostalji, tekrarlama, geçmişi yeniden yaşamak. Aile kartı çocuklar, görüşler, saygı, aile sorunlarını çözün, destek alın dedi. Gevşeme kartı gevşeyin, korkuyu, endişeyi bırakın dedi. Gözlemek, sosyal medya, hayranlık, merak, uzaktan izlemek ve taze başlangıç dedi. Bu senin ikinci şansın dedi. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Şimdi bugünün analizine baktığımızda aslında aklımızdaki kişinin daha çok aileyle ilgili bazı şeyleri hatırladığı ve tekrar tekrar böyle zihninde yaşadığı bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Bu kişi şu an enerjisinde ana teması aslında ayrılık, ayrı kalmak, yalnızlıkla ilgili bazı süreçlerden geçiyor diyebiliriz. Ve bu durum yani şu an örneğin bir partnerden ayrılmış olabilir, ayrılıkla ilgili bir süreçten geçiyor olabilir ama ondaki yarattığı durum daha çok aile, geçmiş. Yani burada anne babasıyla ilgili böyle bir şey yaşamış olabilir. Geçmişte böyle olaylara şahitlik etmiş olabilir ya da kendi böyle bir durumun içerisine kalmış olabilir. Evlenmiş olabilir, ayrılmış olabilir. Aile düzeniyle ilgili geçmişte böyle bir ayrılık ve sıkıntılı bir süreçten geçmiş olabilir. Bu yüzden de yani şu an enerjisinde yaşadığı, asıl şu an şunu yaşadım dediği konu her neyse aslında o daha önceki o geçmiş travmalarıyla yüzleştiği, onların tetiklendiği bir sürecin içerisinde. Korkuyor, ciddi bir endişe var. Ayrıldıysa da endişe var, ayrılıkla ilgili düşünceleri varsa da fazlasıyla endişe var. Ama uzlaşma isteği var. Yani kaybetmek istemiyor aslında. Ayrılmak istemiyor, kaybetmek istemiyor. Sakın da her neyse bu sorunu şifalandırmak isteyen bir enerjide geliyor. Geçmişte yaşadığı dediğim gibi aldatma kartı da geldiği için aldatılmış olabilir, aldatmış olabilir. Aldatılma hikayelerinin olduğu bir süreçten geçmiş olabilir. Yani kendisi yaşamadıysa bile ailede yaşamış olabilir, etrafında yaşamış olabilir, işte arkadaşlarını görmüş olabilir, her neyse. Ama geçmişte bu konuyla ilgili ciddi bir sınavdan geçilmiş görünüyor. Ve şu an aldatılmamışsa bile bu kişi aldatılmaktan o kadar çok korkuyor ki sürekli bir izleme halinde. İşte geçmişte bak ben aldatıldım, bu sefer de aldatılır mıyım dediği bir aldatılma korkusuyla sürekli böyle bir açık arama, izleme, gözleme bir şeyleri çözme, bilinçaltında da bir şey bulma isteği içinde açıkçası. Şimdi devam edersek sistem aslında diyor ki tamam sen bunu yaşadın. Yani geçmişte bunlar oldu ama bak sana bir ikinci şans verildi. Geçmişi serbest bırak. Yani çok net taze başlangıç kartında der ki geçmişi serbest bırak. Bırak artık geçmişi ben. Sana ben bir şans veriyorum ve bu şansı sen kullanmalısın der. Sana işaretleri gönderiyorum. Sana şifalanman adına işaretleri gönderiyorum. Bunların farkına var der. Ama genel enerjiye baktığımızda bir ayrılık gibi bir durum var. Aldatılma korkusu var. Ama buna rağmen barışma isteği var ya da aradaki sorunları çözme isteği var ama güvensizlik var. Umarım anlatabildim burayı. Yani açıkçası burada kendi kontrolü dahilinde olan çok bir şey yok. Daha çok geçmişte yaşadığı o üstünü kapattığı, şifalandırmadığı taraflarıyla yüzleşmek zorunda olan bir aklımızdaki kişi var. Şu anki sınavı da bu. Şimdi ayrıntılı bakalım bugünün enerjisinde neler yaşayabilir. Bakalım ama. Para dörtlüsü. Pastalı çok tatlı. Değnek kralı. Kılıç ikilisi. Şimdi değnekler çok hızlı enerjilerden bahseder. Biraz sabırsızlık da vardır ama değnek kralı olduğu için daha böyle o sabırsızlık çok üst planda değildir açıkçası. Şimdi değnek kralıyla beraber
sıcaklıktan ve dürüst yaklaşımlardan bahseder. Bilgelikten bahseder. Kendinin farkına varmaktan, isteklerinin, arzularının farkına varmaktan bahseder. Bugünün enerjisinde daha çok böyle tutku enerjisinin de yüksek olduğu, ki değnekler de tutkulardan bahseder bize. Ama burada tutku enerjisi ne kadar yüksek olsa da bir taraftan da kafasını karıştıran, işte bu kişide çünkü güvenle ilgili, aldatılmayla ilgili korkuları olduğu için acaba aldatılıyor muyum? Acaba işte farklı tutkusal bir durum mu var? Kandırılıyor muyum dedi. Beynini yiyen bazı düşüncelerin olduğunu söyleyebiliriz. İçini kemiren bazı düşüncelerin olduğunu söyleyebiliriz. Tutku yüksek olsa da bu kişi güvenle ilgili, ya gerçekten samimi mi? Gerçekten beni seviyor mu? Gerçekten bu ilişkinin içerisinde olmak istiyor mu dediği bir sürecin içerisinde. Tutku yüksek. Bu yüzden de şimdi tutku kartına der ki cinsel çekim yüksek bir ilişki biçimi. Çok arzulanmak ve güçlü istek. Aşkı, tutku, şehvet ve ihtiraslı yaşamaktan bahseder. Bir tarafı bu duygulardan kaynaklı eyleme geçmek, harekete geçmek, bir şeyleri düzeltmek isteği içerisindeyken diğer taraftan da içini kemiren durumlar onun kafasını karıştırıyor olabilir. Neden bu durumun içerisinde? Yani bu duruma, yani o geçmiş travmaları hatırlamasını sağlayan son olay ne dediğimizde para dörtlüsü, terk edilme korkusu, kıskançlık, haç ve mektup kartı. Fiziki uzaklık olabilir arada. Gerçekten mesafe olabilir. Ya da burada psikolojik olarak bazı sorunların olduğu bir süreçten geçilmiş olabilir. Gelen bir haber, bir iletişim, söylenen bir söz burada çok ciddi sorunlar ortaya çıkarmış olabilir. Mesela sosyal medyada takip ediyor dedik ya, kartlardan gelen bilgi. Şimdi burada sosyal medyada örneğin biri bir şeyi beğendi. Ya da bir yere biri bir şey yorum yaptı mesela, örnek veriyorum. Buradaki o görünen şeyle beraber kişinin böyle kıskançlık ve kaybetme korkusunun tetiklendiği, aldatılmanın tetiklendiği bir durum ortaya çıkmış ve onun da psikolojisini alt üst etmiş olabilir. Bu durumda ciddi bir sorun ortaya çıkarmış görünüyor. Şimdi enerjiler böyle devam ederse neler olabilir dediğimizde buraya bir kart daha alacağım. Kılıç ikilisi geldi. Kılıç ikilisi geldi. Şimdi kılıç ikilisi bize ikilemlerden bahseder. Güvenin kuşkuyla zehirlenmesinden bahseder ve aslında sistem der ki vereceğin kararı gözlerin bağlı, sezgilerinle vermelisin. Kadersel bir sürecin içerisinde olacak aslında. Yine romantizm kartıyla tutku enerjisi çok yüksek bir ilişki olabilir. Duygusal bağın çok fazla hissedildiği bir ilişki olabilir. Gerçek aşk ya da gerçek sevgi hissedilen bir durum olabilir burada. Ve sistem diyor ki aşkı seçeceksin. Aşkı seçmelisin. Yani sana bu yönde bilgiler geliyor. Burada daha çok sezgilerine güvenip kapatıp gözlerini. Çünkü korkuları var. Aldatılma korkusu var. Terk edilme korkusu var. Buradaki kararını korkuların değil, sezgilerin vermeli. Umarım buraya anlatabildim. Şimdi sizin enerjilerinize bakalım bugünkü. Alalım bu iki kartı da. İyi dilekler, koruma, uzlaşma, iş dünyası kartı geldi. Şimdi iyi dilekler kartı koruma, sevgidir. Rehberleriniz her zaman yanınızda der. Uzlaşma kartı karşılıklı anlayış ve esneklik. İş dünyası da para, kariyer, statü ve kazançtan bahseder bize. Şimdi günün enerjisine baktığımızda burada özellikle iş hayatınızla ilgili ama ilk etapta anlaşamadığınız, bazı konularda netliğe varamadığınız konularla ilgili güzel bir uzlaşma enerjisi ortaya çıkacak diyebiliriz. Burada dilekleriniz, iş hayatını zorlayan birileri vardır size. İşte patronunuzdur, iş arkadaşınızdır. Bu konuyla ilgili böyle almak istediğiniz cevap her neyse ya da istediğiniz, varmasını istediğiniz durum her neyse bunun yaşandığı bir süreçte olacaksınız. Bu güzel bir şey. Yani ya şu sorun da şöyle çözülse dediğiniz neyse bu şekilde çözüleceği bir süreç olacak. Daha çok böyle esnek, uzlaşmacı olduğunuz bir süreç ortaya çıkacak. Kariyerinizde böyle güzel bir adım olabilir. Paranızın, statünüzün arttığı bir süreç olabilir. Güzel geldi burası. Şimdi bunun yanı sıra ne olabilir? Burada
Şimdi bazı konulara kapalı olabilirsiniz. Yani nasıl? Mesela yerleşim kartına kıtlık vardır, güvensizlik vardır, inanç eksikliği vardır. En iyisini hak ettiğine inan der bu kart. Burada kendi değerinizle ilgili bazı şeylerin farkına varmanız gerekiyor. Kendinizin güçlü taraflarını görmediğiniz, kendi gücünüzün farkında olmadığınız, bu konularda almayı bilmediğiniz bir süreçtesiniz. Sürekli sen nasıl istersen dediğiniz bir durum olabilir hayatınızda. Hayır demeyi bilmeyen, hayır diyemeyen kişilerden olabilirsiniz. Burada kartlar daha çok size şunu hatırlatıyor. Duygularından kaçma diyor. Kaçmak kartı duygulardan kaçış ve karışıklık der bize. Duygularından kaçma, duygularının farkına var. Sendeki o inanç eksikliği, kıtlık, güvensizlik, en iyisine layık olduğunun farkına varamamak. Bunları artık yenmelisin. En iyisini hak ettiğine inanmalısın dedi. Bir gün içinde olacaksınız. İş hayatıyla ilgili de burada belki o kırılım buradan da olabilir. Yani beklediğinizi aldığınızda tamam bak ya ben işte istediğimi aldım dediğiniz o güvenin arttığı bir süreç olabilir. Bunun dışında da şöyle söyleyebilirim. Biraz pişmanlık enerjisi oluşacak sizde. Ee, Bazı alanlardan çıkmak istediğiniz bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Özgür iradeyle beraber bazı konularda ben daha çok şunu hissettim. İki durum olarak aktaracağım ama birinci durum benim en çok hissettiğim şey şu oldu. Bırakmanız gereken şeyleri bırakamamış olabilirsiniz bir süredir. İşle de ilgili olabilir, aile de olabilir, düşünce de olabilir, bu kişi de olabilir. Ee, Ve bunun pişmanlığını yaşıyorsunuz. Yani şöyle bir ilişki vardır, bitmesi gerekiyordur. Ya da bir ilişki vardır, bir karar alınması gerekiyordur. Geçip karşısına ya tamam seviyorum, aşığım, oyum buyum ama ben mutsuzum demeniz gerekiyordur, yapmıyorsunuzdur. Bunun pişmanlığını yaşıyorsunuz. Ee, Bazıları karşısındaki kişinin terk edilme, aldatılma korkusu olduğunu biliyorsa e, bunu ne diyeyim sorumluluk olarak üstüne almış olabilir. Bu birazcık yorucu bir şey olabilir. Çünkü mutsuzsunuz, bitmesi gerektiğini düşünüyorsunuz ama bitirirseniz karşı tarafın canını yakacağınızı düşündüğünüz için yapamıyorsunuz. Özgür iradenizi kullanmıyorsunuz. E, Bu hafta içerisinde sanırım ikinci kez böyle bir enerji geldi. Kolektif bir açılım olduğu için tabii ki hepinizle uyumlu olmayacaktır ama bazılarınız özellikle böyle hissedenler varsa yani ben mutsuzum, bitmesi gerektiğini biliyorum ama canım yana yana devam ettiriyorum. Sevdiğinizi de düşünüyor olabilirsiniz, seviyor da olabilirsiniz. Ya da e, ya zaten bu kişi zarar görmüş. Şimdi ben çabalamak zorundayım bir şeyleri. Onu üzmemeliyim diyorsanız. Hele ki buna bir de yok ben sevmiyorum galiba ama diyorsanız burada kendi kul hakkınıza giriyor olabilirsiniz. Buraya çok dikkat etmenizde fayda var. Farklı bir durum. Böyle bir şey yaşamıyorum diyorsanız da bazı konularda pişmanlık duyuyor olabilirsiniz. Fevri davranışlarınız olmuş olabilir. Böyle küçük küçük adımlar atmış ve bu adımlar ilişkinize zarar vermiş olabilir. Bu biraz sizi yormuş olabilir. Bu konularla sınanacak da olabilirsiniz. Ama dediğim gibi biraz önce ilk söylediğim şey bu hafta sanırım ikinci kez bu enerji geliyor ve buraya birazcık dikkat etmenizi isterim. Bu çok yorucu, zorlayıcı ve kendi kulaklarınıza giren bir enerji ortaya çıkarır ve düşündüğünüzden daha sıkıntılı bir şey yaşatabilir. Lütfen buraya dikkat edin. Bir tane de olumlama kartı alalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Siz bugün en çok nelere dikkat etmesiniz? Buna bakalım. Günün olumlaması güvendiğim doğru tercihler ve doğru insanlar karşıma çıkıyor. Korunuyorum. Ben şanslı bir insanım diyebilirsiniz. Biri seçen arkadaşlar. Kılıç beşlisi ve mezar. Kendinizle savaşmayı bırakmanız gerekiyor. Bitmesi gereken şeyleri bitirmeniz gerekiyor dedi kartlar. Burada verdiğiniz savaş sadece kendinize zarar verir. Geçtim ama. 2. İki seçen arkadaşlarım. Kılıç kralı. Hayat ağacı. Şimdi burada birazcık size gelen bir mesaj var diyebilirim. Direkt size gelen bir mesaj var.
Ne demek? Kılıç kralı yapılan yanlış davranışların farkına varmaktan, uyanışlarla dolu bir süreçten bahseder. Köklerle ilgili, köklenmekle ilgili, aileyle ilgili bazı konularda yanlışlar yapıyor olabilirsiniz. Yanlış bir bakış açısı geliştirmiş olabilirsiniz. Size hizmet etmeyen inanışlarınız olabilir bilinçaltında. Lütfen buraya odaklandığınız, özellikle köklenmek, aile, sağlık, temeller, sağlam temeller, böyle ilişkilerle ilgili yaptığınız şeylerin farkına varmanızda fayda var diyebilirim, inançlarınızın. Üçü seçin arkadaşlarım. Yıldız. Buraya bir kart alacağım. Yıldız kartı kendi gücünün farkına varmaktan da bahseder ama bazen karmalardan da bahseder bize. Kupa altınızı. Kasım bitti. Kupa altınızı. Konuşalım. Şimdi burada açıkçası şöyle söyleyeceğim. Bir karmik durum olabilir. Daha çok bunu ıslattırdı. Kupa aldığınızda çocukluktan gelen bazı durumlar var. Etkisinde sizde devam eden. Bu bir özlem duygusu olabilir. Travmatik bir durum olabilir. Vesaire vesaire. Hiç fark etmiyor. Çocukluk döneminizde olan bazı şeyler şu anki hayatınızda ikilemler yaratıyor. Ve artık bu sürekli gelen bir döngü olarak karşınıza çıkıyor olabilir. Bunun farkına varmanız ve bunu sonlandırmanız gerekiyor. Kılıç yedilisi. Özellikle hayatınızda hep duygularını anlatamayan, duygularını göstermeyen kişileri seçiyorsanız, hep böyle bir döngü varsa ilişkide ya da arkanızdan iş çeviren, yalan dolan, hile yapan insanlar, maddi manevi dolandırılıyor olabilirsiniz. Döngü olarak söylüyorum bunu. Yani bir ilişki, yani ilişkilerinizin genelinde aldatan, yalan söyleyen, maddi olarak sizi kullanan kişilerle muhatap oluyor olabilirsiniz. Böyle bir durum varsa burada artık netleştirmeniz gereken, temizlemeniz gereken bir karma olduğunu hatırlatmak isterim. Böyle bir durum yoksa, yani böyle bir aldatılma vesaire gibi bir durum yaşamıyorum ben hiç diyorsanız, umarım yaşamayın zaten. Öyle bir şey yoktur. Ama kılıç yedilisinde duygularını gösteremeyen, duygularını anlatmak istemeyen, daha çok soğuk, istediğiniz o sıcaklığı yakalayamadığınız bir ilişkin içerisindeyseniz de burada da kendinizle ilgili görmeniz gereken bir durum olduğunu farkına varıp buradaki karmayı temizlemeniz gerektiğini söyleyebilirim. İlla karma mıdır? Karma değildir belki ama aynı döngüyse orada kendi içinizde şifalanması gereken bir taraf vardır. Ve bu sizi ciddi şekilde yoran bir enerji olarak geliyor diyebilirim. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Sesim biraz kötü geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.